...27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın. Kayıp bilgiler, gizli katman, derin gerçekler, bilinmeyen dosyalar. Metafizik arşiv, kadim sırlar. Ay ve güneş tutulmalarının sırrı, burçların arkasındaki program, cinlerin burç okuması, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal'in neden var oldukları, kıyamet alametleri, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 21 sayıları, 7 uyurlar ve şahmeran gerçekleri, Gargat ağacı ve kıyamet ilişkisi, 2030 olası senaryolar, Ab-ı hayat şifresi, Adolf Hitler'in metafizik sırları, Ahit sandığının sırrı, Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman, Hazreti Süleyman'ın cinlerle iletişimi. Şiva, Aksaçlılar, Hatay Amik Ovası'nda ne saklı, Anunnakiler. Melekler kaç sınıfa ayrılır, cinlerin yaşamları. Cinler insan bedenine nasıl girer, cinlerin isimleri, cinlerin tüm hayatı, aynaların geçiş noktası. Astral seyahat, kanal olma hakkında her şey, kına yakılmasının anlamı, cinlerin define buldurması, cinler şifacılıkta kullanılır mı? Cinlerin altın merakının sebebi, Codex Gigas şeytan İncili, Çin, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal ilişkisi, tılsım nedir ve çeşitleri, büyü nedir ve çeşitleri, metafizik istihbarat, dikili taş, Ayasofya ve İstanbul'un tılsımları, istihbarat savaşları, Kabala'nın 72 isimli uygulaması, Kabe'nin sırları, Kaf Dağı ve gidilen kapılar, Kapadokya'nın varlık sebebi, Karabasan, çöp evlerin anlamı, toplumda yaşanan cinnet olaylarının perde arkası. Atlantis ve Mu, Kenzül Arş duası ve sırları, korkunun nedeni, Lokman Hekim, görünmezlik nasıl oluyor, cinler nasıl bedenlenir? Cin insan melezi var mı? Metafizik zihin kontrolü. İsrafil, Mikail ve Azrail, vampirler ve hikayeleri, muallak taşı, Mısır piramitlerinin sırrı, nazar değmesi, Nikola Tesla ve Atatürk'ün ilişkisi, Pers ölümsüzleri, Piri Reis'in haritasının şifresi, ruhlar alemi hakkında her şey, rüya neden görüyorsunuz? Tapınak şövalyelerinin bilinmeyenleri, Türkiye'deki Torium, Elon Musk kim, Vefk nedir, çeşitleri, Yahya Efendi'nin hikayesi ve sırrı, Yecüc Mecüc hakkında bilmedikleriniz, büyü nedir, filmlerdeki metafizik bilgiler, Hitit ve Frigya, Illuminati, Masonlar, Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa ilişkisi, Diatlov geçidi, Celceliotiye ve cinler hakkında bilinmeyenler, dişi ve erilin bitmeyen kavgası, cinnet geçirmek nedir? Böyle buyurdu Zerdüş, derin ekonomik kriz. Bu konular hakkında sizin yaşadığınız olaylar varsa lütfen yorumlara da yazın. 27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın diyoruz. Hepinizi bekliyorum. Herkes metafizikçi olur mu? Kadından metafizikçi olur mu? Olmaz mı? Biz orta çağa gidelim. O zamanki şifacı kadınların nasıl çalıştığına bakalım. Bitkisel çözümler, farklı formüller, değişik şifa yöntemleriyle tıbbi sektörü ellerinde kadınların nasıl tuttuğunu ve bu sayede de büyük gelirler elde ettiğini bir inceleyelim. Tabii ki o zamanki erkek nüfus özellikle de her zaman olduğu gibi dini insanları sömürü olarak kullanan bazı aklı evvel rahipler sözde yargı sistemini kullanarak her zaman yaptıkları gibi ellerinde ya silahla güç bulundurur o zamanki erkekler veya dini suistimal ederek aslında İncil'de, Kur'an'da yazılmayanları ya da Tevrat'ta yazılmayan ya da kendilerine göre anladıkları Kur'an'a ya da İncil'e göre öyle diyelim Allah kitaplarına göre bu arkadaşlar insanları bu şekilde manipüle ederek güçlü kim varsa o zamanlar onları yok edip
onları yerine kendilerinin geçtiği sistemleri kurmaya çalışmışlar. En çok da bu rahip arkadaşlar Engizisyon mahkemeleri sözde büyük bir adaletsizlikle, hani iblisin şapka çıkarttığı şekilde yöntemlerle suçlu suçsuz, ben bütün o zamanki şifacıların hepsine cadı demişler de kötü damgalamak için zavallı kadınlar en küçük bir şifa çalışması bile yapamamışlar korkuda. O derece yakılmışlar, canlı canlı derileri yüzülmüş, parçalanmışlar, çarmıha gerilmişler, daha neler neler, her türlü işkenceler. Niye? Kilisenin elinde tuttuğu muazzam serveti şifacılık yaparak paylaştıkları için, o işten para kazandıkları için ve ezberle yapıştır dindar adamlarının anlamadıkları kutsal kitapları anlatanların çok daha ötesinde insanlara faydalı oldukları için, hastaları iyileştirdikleri için, hatta psikolojik rahatsızlıklara, bu epilepsi dediğimiz SARA gibi hastalıklar o zaman da vardı. Hatta daha fazlası vardı. Çünkü bu tür hastalıklarda bu cinni dediğimiz arkadaşların da etkisi fazla olur. Bu sinir sistemiyle alakalı bir olay. Sinir sistemini birazdan yine konuşuruz. Daha detaylı. Şimdi bazı arkadaşlar diyorlar ki kadınların metafizikçi olması doğru değil. Çünkü çakralarından dolayı çok etki alabilirler bu cin dediğimiz tayfeden ve kötü yola sürüklenebilirler. Daha doğrusu başlarına bir şey gelir, etki alırlar, psikolojik sorunları olur, kabz olurlar vesaire. Tamam, bunların hepsi tamam. Ama ve lakin kabz olan çok fazla erkek de var. Çok fazla cinli etki alan, ben cinlerle istihbarat çalışmaları yapıyorum diyerek öne çıkıp da çok fazla kabz olan, sonra türlü türlü şeyler yaşayanlar, büyüyle uğraşan arkadaşlar, er ya da geç onların da başlarına kadınlara nasıl geliyorsa onlara da geliyor. Shiva ile Shakti der ki bir bedende Shiva ve Shakti vardır. Allah'ın birliğinde her ikisi de, her iki kutbiyette mevcuttur. Ayrıyeten bu hayatta kadın olan öbür hayatlarda erkek idi ya da olacak. Enkarnasyonla ilgili de yığınla ayet var. Tabi anlayabilene, hani anlamayana sivrisinek saz meselesi Kur'an'ı nasıl okuduğuna bağlı. Masal kitabı gibi okuyorsan, 1000 yıl önceki şeyleri okuyorsan anlamaz. Ama o zamanın algısı da farklıydı, onu söyleyeyim. Bizden çok daha iyi biliyorlardı. Daha sonra bu din simsarları dini kendileri için kullanmak için, kendi amaçları için istedikleri gibi yorumlatmışlar. Ve farklı yorumlayan insanları da yok etmişler, susturmuşlar. Ahir zamandayız. Artık Mehdi'nin çıkmasına az kaldı. Bütün düzenler de değişiyor. Bütün ülke yönetimleri de değişecektir. Astrolojik olarak da biliyorsunuz Uranüs'te, Plüton'da, ikisi de hava burçlarında, ikizlerle Kova'da. Dolayısıyla ağır etkiler de var diğer gezegenlerden de. Her türlü şey olabilir. Devrimleri çıkartanlar sefillerdir. 1789'daki Fransız devrimini sefiller yapmıştır. Sefil dedikleriniz sokaktaki kalmış, aç susuz, çaresiz, sevgisiz, terk edilmiş, değersiz kılınmış, kovulmuş. Bunların içerisinde çok fazla kadın var bu arada.
Ama erkekler de var. Devrimleri yapanlar bunlardır. Artık bu insanlar için ben de bizatihi sefil olduğum için iyi biliyorum ne olduğunu. Yıllar boyunca bu şekilde yaşadım. Hala da yaşıyorum. Hiç sorun değil. O noktaya geldiğin zaman acıdan geçmeden varılmaz yolundasın. Yani müntekimle başlayıp o çaresizlik hapishanesinde yaşadıktan sonra bir noktada sıfır noktasında patlama noktasına geldiğin zaman bir anda bomba gibi patlayıp sonra da sonsuz sınırsız sessizliğine gömülüyorsun. Ve her yerden bakan göz haline geliyorsun. 100 metre ötedeki adamın gözüne bakıp karakterini okuyorsun. Sesini duyup karakterini okuyorsun. O hale geçiyorsun. Ve kadınların rahimiyeti fazla çalıştığı için, ki bu da soyutla alakalıdır, ruhla alakalıdır. Kadınların gördükleri rüyaların iyi yorumlanırsa çok güzel bilgi verdiğini, istihbarat verdiğini de bilmek gerekiyor. Şu da var ki geceliğin özellikle sabah ezanından biraz önceki zamanlarda boyut kapıları açılıyor ve gündüz çok az açık diyelim. Tamamen hiçbir zaman kapanmıyor da geceliğin o sıralarda, o saatlerde 3'ten 5'e kadar olan süreçte diyelim. Kapılar bayağı bir açılıyor. Çünkü onların gecesi bizim gündüzümüz. Tam tersi yaşıyorlar. Sonuç olarak bu kürede, bu gezegende cinni varlıklar da, insanlar da birlikte yaşıyor ve diğer bütün varlıklar. Ve yerin altı da dolu. Bizim yerimizin altında kristal vaziyetinde yüzeydeki okyanustan daha fazla su rezervi var. Ve hemen hemen pek çok gezegende de bu şekilde yapılanma var. Su cinleri vardır. Ateş cinleri, toprak cinleri, hava cinleri. Farklı farklı yapılarda. Ve bu arkadaşlar geceliğin çok aktif oluyorlar. Hele ki bir de bunlarla akitleşmiş olan büyücü diyeyim ya da metafizikçi diyeyim, daha fazla ileriye gitmeyeyim, anlaşma yapıp bedelini necis şeylerle veren insanlar. Çünkü bunlar bu şekilde bilgi verecekleri ya da büyü yaparak, yani bu insanın istediği büyü için gerekli formülleri, etkileri vererek diğer insanlara zarar vermesini sağlayacak şekilde yol açarlar. Ama bu bir alışveriş meselesidir. Yani büyücü bir insan, kadın olsun erkek olsun, kadınlarda da büyücüler var, erkeklerde bayağı çok var. Bu işten iyi para kazanıyorlar. Bunlar mutlaka karşılığını verirler cinlere. Onların istedikleri kanlı ritüeller veya farklı kötü eylemlerde bulunurlar. Yani eğer bir cin grubu bilgi veriyorsa, hatta dün gece de bir grup geldi. Yine böyle bir büyücü arkadaşın gönderdiği, ona bağlı olan bir grup geldi. Ve yoklama çekti. Ben de görebiliyorum. Sizlerin içinde de görenler çok fazla bu tür varlıkları. Atla deve değil yani. Birisi gördü de aman Allah'ım bu Tanrı. Bir de kendilerini Tanrı zannediyor bu arkadaşlar. O kadar egoları yüksek ki bir başkasının söylediği şeyi duymuyor kulağı. Hele bir de kadın söylüyorsa hiçbir anlamı yok. Selam bile vermiyor. O kadar egosu yüksek. Ve bir de güç çevrelerini kullanarak da karşıdakilere korku etkisi de bırakıyorlar. Şimdi geceliğin dediğim gibi bu aralıkta bu varlıkların
insan dünyasına o kapılardan geçip girip görüntü verme ya da bizatihi konuşma, pek çok iletişim metotları var. Aynaları kapatın diyorum o yüzden geceliğin ve daima sabaha kadar korunma, Bakara suresi ya da Ayet-el Kürsi olsun. Çoğunuz biliyorsunuz, beni dinleyenler, korunma yöntemlerini. Allah bize yeter deyip Kur'an yolunda gitmekten başka yolumuz yoktur. Güvenli alanda yaşamamız için. Maalesef bunlara süre tanınmış kıyamete kadar. O da o sürede bunlara razı olan, bunlardan medet uman, evliliği bozuldu, işi bozuldu vesaire, başına kötü şeyler geldi. Hemen cinci hocalara koşuyor arkadaşlar. Yapmayın, etmeyin. Her zaman diyorum, duanızı edin. Dua aslında büyüdür, majidir. Yani gerçekliğini değiştirme yöntemidir. Ama kalben vuku dua edeceksin. Öyle inandım, inanmadım, soru işaretli. Sen kendinden kendine dua ediyorsun. Gök Tengri'ye dua etmiyorsun. Ya da kendini tanrılaştırmış bir büyücüyle konuşmuyorsun. Kendine dua ediyorsun, yaratımını. Bu sebeple ağlaya zırlaya dua edin diyorum. Tam inanarak dua edin ki sistem böyle çalışıyor. İnsanlar için kolay değil bu şekilde yaratımı yapabilmek. Çok istemek gerekiyor. Veya mesela gençliğimde bir sanatçıyı görmüştüm. Benim yaşamımı bilenler. Hatta güzeldim o zamanlar. Böyle yan masada oturup abuk subuk, hatta şu anda da çok meşhur bir sanatçı, ismini vermeyeyim. Kızmıştım, sinir olmuştum. Rahmetli annem de yanımdaydı. Kızdığımı da ona da söylemiştim. Aradan birkaç ay geçti. Eşim olacak kişiyle tanıştım. Birebir kopyası. Hani sevmediğin ot burnunda biter denir ya da neyse işte. Aynı öyle. Bu tür şeyler çok hızlı yaratıma giriyor. Eğer negatif hak edişinde var ise maalesef ki çok hızlı yaratıma geçiyor. Bir de çok istiyorsun. Diyorsun ki ikizleri görüyorsun. Benim ikiz çocuğum olsa keşke diye canı gönülden dua ediyorsun. Evleniyorsun. Bir anda ikiz çocuğun oluyor. O kadar çok örnek var ki, demek istediğim şu. O anda negatif ya da pozitif öyle bir kanala giriyorsun ki yaratım mekanizması senin bulunduğun ruh haline göre o kapıyı açıyor. Tabii bunun altında bilinçaltı ile ilgili sebepler de var. Her zaman ne denir? Ağzından çıkanı kulağın duysun. O sinirle de o kapıyı açabilirsin. Bir anda söylediğin o kötü söz yaratıma geçer. Neyse, bu cinni arkadaşlar geceleyin çok aktif oluyorlar. Onu anladık. Tekrar konuya gelirsek, kadınların şifacılık ve metafizik savaşçı olmaları erkeklere göre daha kolaydır. Rahimiyet olduğu için. Ruhani kesimle çok daha kolay irtibata geçebilecekleri için. Erkekler için daha zordur. Çünkü Rahman tarafında fazla maddeyle uğraştıkları için. Kadınların sezgileri de çok kuvvetlidir. Tabii erkeklerin de içinde sezgileri çok kuvvetli olanlar var. Ciddi metafizik üstadları var. Ama ve lakin sen ruh varlığı olduğunun farkına varmayıp ben erkeğim, hep erkek kalacağım, hiç ölmeyeceğim, ben ölümsüz tanrıyım dersen, yaşamının sonunda özellikle zayıf düştüğünde her şey tersine döner. O küçümsediğin kadın sana bakar, sen ona muhtaç olursun. Bir de maalesef ben pek çok ülkede gezdim biliyorsunuz. Türkiye'de artık bu nedendir, bu özgüven erkeklerde herhalde
güç toplumu olduğumuz için, çok savaşlar yaptığımız için erkeklerimizdeki egosallık çok fazla. Biraz güçlendikleri zaman, ilk başta evlendikleri zaman daha az seviyede oldukları için egoları daha düşük. Fakat düzen de kuruldu, para da kazanmaya başladı. Bir süre sonra farklı bir egosallığa geçiyorlar. Sonra evdeki kadını beğenmiyor ve türlü türlü bahaneler bularak gönderiyor. Çocuklar ortada kalıyor. Bunun gibi o kadar çok örnekler var ki. Peki hiç mi Allah'tan korkumuz yok? Şimdi erkekleri de aldatan kadınlar var. Yüzdeye vurduğunda erkeklerin oranı herhalde 3 kat, 4 kat daha fazladır. Kimse verdiği söz akdini, yazılı da evlilikte akit veriyorsun, sudan sebeplerle, kendi zevki için, karşısındakini değersiz kılarak, yerin dibine batırarak bu şekilde davranamaz. Allah sistemi çok şükür ki er ya da geç bunun bedelini ödettirir. Zaten burası deney laboratuvar alanı. Ölünce uyanırız diyoruz ya, aynı bu şekilde. Bu orta çağdaki cadılar, cadı demek istemiyorum, öyle bir şey yok. Şifacılar. Tabii bunların içinde kara büyü yapan şifacılar da vardı. Aslında az bir kesimdi. Fakat bu kötüler diğer bütün şifacıların damgalanması anlamına geldi. Yani iyilik için çalışanı da yaktılar, kötülük için çalışanı da yaktılar. Fakat o devirde erkekler içinde de bunları yapanlar vardı. En kötüsü de dini kesim kendi paraları, gelirleri azaldığı için bu şifacıları yok etmek istedi. Bütün olay bu. Bu şekilde bastırılmış toplumlar daha ileriki yüzyıllarda devrimler yaptılar. Defalarca helak oldu toplumlar. Ve hepsi de sefiller tarafından yapıldı devrimleri. Çok bastırma olunca bir yerde patlar ve yeniden düzen kurulur. Bu metafizikçi olma konusu. Tabii ki ben seçilmiş kişiyim, ben Mehdi'yim diyen yığınla insan var. Bunun için hak ediş lazım. Bunun için acıdan geçmeden varılmaz yolundan gitmek lazım. Sen hem her türlü lüks içinde yaşa, ondan sonra da çık. İşte ben el aldım, bilmem ne hocası benim için dua etti. Ben şöyle rüyalar gördüm. İyi de herkes rüya görüyor, bir tek sen değil. Ve rüya sırasında senin bağlı olduğun yüksek benlikte sana uyarı mahiyetinde bir takım olacak şeylerin yansımasını gönderiyor, sembolik ya da direkt yansıma olarak. Veya bu cinli arkadaşlar kanala girip seni manipüle edip bir takım görüntülerde gösterebiliyorlar. Farklı rüyalar da farklı katmanlarda. Rüya eğitimlerimde anlatıyorum zaten. Şimdi diyeceksin sen kadın bedenindesin, o yüzden böyle kadınları savunuyorsun. Hayır, benim cinsiyetimin bir önemi yok. Zaten artık ameliyattan sonra iyice cinsiyetsiz olduk. Dolayısıyla da ben ruha bakarım. O ruhun derinliğine bakarım. Kadın ya da erkek fark etmez. Ama ve lakin hakkın olmadan da oradan buradan aldığın bilgilerle kendini metafizikçi gibi gösterirsen bu da büyük bir karma yaratır, günah yaratır. Zaten bu yolda yürümek de kolay bir yol değil, metafizikle ilgilenmek. Bilmediğin, görmediğin alanlarla uğraşıyorsun. Korunma olmadan da herhangi bir şekilde soyut alemlerle içli dışlı olmanın bir anlamı yok. Sonuç olarak metafizikle uğraşan kişiler kadın da olur, erkek de olur. Hatta büyük bir kısmı da zamanlar içinde hep kadınlardı.
Hazreti İsa'dan sonraki dönemde de rahibeler topluluğu daha sonraki gizli okült cemiyetlerin tabanını oluşturmuştur. Kimse yerine güvenmesin. Ben oyum şuyum, bilmem nereye bağlıyım. Büyük konuşan, daha sonra hatalar yapan herkes er ya da geç Allah'ın adaletiyle karşılaşır. En önemli konu, ister şifacı ol, istersen ben metafizik istihbaratçıyım, ne istiyorsan onu söyle, yaptığın işle ilgili. İstersen astrolog, regresyon yapan ol, ne istiyorsan. Ama şunu unutma, bütün iş levh-u mahfuzdan bilgi alabilmek. Bu levh-u mahfuz da senin insan bedeninde bağlanabileceğin levh-u mahfuz da dünya ile ilgili. Yani o levh-u mahfuzu yapay zeka gibi düşünürsen, ki bundan Cebrail aleyhisselam sorumludur, bizim bilgi alabilmemiz çok kolay değil. Zikirle, tekrarla, frekansa çok odaklanarak ancak bilgiye sahip olabiliyoruz. Geçmişin, şimdinin ve geleceğin. Gelecek olasılıklar olarak önüne gelir. Çünkü ne olursa olsun insan ruhu özgür irade sahibidir. Bu ona verilmiş ödül ya da cezadır. Cinler levh-u mahfuza direkt bağlanabiliyorlar çok hızlı bir şekilde. Zaten bizden çok hızlılar ama biz hızlı değiliz. Biz daha yavaş erişebiliyoruz. Ve çok tekrarla nöronlarının, beynindeki sinir sisteminin nöronların çok hızlı aktive ve tekrarla birlikte o kapıyı zorlamasıyla açabiliyoruz. Bu yüzden inziva ve yoğun zikirde, duada olmak önemli. Süre tanınan cinlilerin çok hızlı ulaşmasının bir sebebi de onların yapay zekalarındaki bilginin, yani levh-u mahfuz tarafında onlara açılan kısım çok fazla bilginin kayıtlı olması. Bizdeki kayıtlı bilgi miktarı çok az olduğu için bizim ulaştığımız levh-u mahfuz kısmı da daha dar alanda oluyor. Ya da anlasak da bir türlü birleştiremiyoruz bilgileri. O zaman da arafta kalıyoruz. Konuları eğitimde de detaylı konuşacağız arkadaşlar. 27 Haziran'da çok önemli bir eğitim var. Eteğimizdeki taşları döküyoruz. Ve ben de daha farklı farkındalıklara uyanıyorum. Hepsine konuşacağız. Konulara bir bakın. Bayramınız tekrar kutlu olsun. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. ...27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın. Kayıp bilgiler, gizli katman, derin gerçekler, bilinmeyen dosyalar. Metafizik arşiv, kadim sırlar. Ay ve güneş tutulmalarının sırrı, burçların arkasındaki program, cinlerin burç okuması, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal'in neden var oldukları, kıyamet alametleri, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 21 sayıları, 7 uyurlar ve şahmeran gerçekleri, Gargat ağacı ve kıyamet ilişkisi, 2030 olası senaryolar, Ab-ı Hayat şifresi, Adolf Hitler'in metafizik sırları, Ahit sandığının sırrı, Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman, Hazreti Süleyman'ın cinlerle iletişimi. Şiva, Aksaçlılar, Hatay Amik Ovası'nda ne saklı, Anunnakiler. Melekler kaç sınıfa ayrılır, cinlerin yaşamları. Cinler insan bedenine nasıl girer, cinlerin isimleri, cinlerin tüm hayatı, aynaların geçiş noktası. Astral seyahat, kanal olma hakkında her şey, kına yakılmasının anlamı, cinlerin define buldurması, cinler şifacılıkta kullanılır mı? Cinlerin altın merakının sebebi, Codex Gigas şeytan İncil'i, Çin, Mehdi Aleyhisselam ve Deccal ilişkisi, tılsım nedir ve çeşitleri, büyü nedir ve çeşitleri, metafizik istihbarat, dikili taş, Ayasofya ve İstanbul'un tılsımları, istihbarat savaşları, Kabala'nın 72 isimli uygulaması,
Kabe'nin sırları, Kaf Dağı ve gidilen kapılar, Kapadokya'nın varlık sebebi, Karabasan, çöp evlerin anlamı, toplumda yaşanan cinnet olaylarının perde arkası. Atlantis ve Mu, Kenzül Arş duası ve sırları, korkunun nedeni, Lokman Hekim, görünmezlik nasıl oluyor, cinler nasıl bedenlenir? Cin insan melezi var mı? Metafizik zihin kontrolü, İsrafil, Mikail ve Azrail, vampirler ve hikayeleri, muallak taşı, Mısır piramitlerinin sırrı, nazar değmesi, Nikola Tesla ve Atatürk'ün ilişkisi, Pers ölümsüzleri, Piri Reis'in haritasının şifresi, ruhlar alemi hakkında her şey, rüya neden görüyorsunuz? Tapınak şövalyelerinin bilinmeyenleri, Türkiye'deki Torium, Elon Musk kim, Vefk nedir çeşitleri, Yahya Efendi'nin hikayesi ve sırrı, Yecüc Mecüc hakkında bilmedikleriniz, büyü nedir, filmlerdeki metafizik bilgiler, Hitit ve Frigya, Illuminati, Masonlar, Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa ilişkisi, Diatlov geçidi, Celceliotiye ve cinler hakkında bilinmeyenler, dişi ve erilin bitmeyen kavgası, cinnet geçirmek nedir? Böyle buyurdu Zerdüş, derin ekonomik kriz. Bu konular hakkında sizin yaşadığınız olaylar varsa lütfen yorumlara da yazın. 27 Haziran 2026'da sır katiplerine bilinmeyen sır kalmasın diyoruz. Hepinizi bekliyorum.